40'tan fazla topçu birliği, 30'dan fazla 82 ve 120 milimetrelik havan topu, 2 uçak savar füze sistemi, 6'dan fazla elektronik harp istasyonu. Bu veriler Azerbaycan'ın kendi toprakları olan Karabağ'da gerçekleştirdiği anti-terör operasyonuna dair Ermeni güçlerinin ilk kayıplarını anlatıyor. Aslında bu, ayrılıkçı Ermenilerin neden silah bıraktığına dair de önemli bir bilgi sağlıyor. Operasyon sürecinde Ermeni güçlerin ciddi zayiatlar verdiğini söyleyebiliriz. Bu içerikte operasyonun nasıl başarılı olduğunu, ilerleyişi, ateşkesi yani kısacası tüm süreci hızlıca elden geçirmeye çalışacağız. Dünyanın herhangi bir noktasında gerçekleşen sıcak gelişmeleri anında ve özel detaylarıyla öğrenmek istiyorsanız GZT'nin YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle operasyona dair oldukça kritik bir detayı masaya yatıralım istiyorum. Detay, Azerbaycan'ın siviller konusundaki hassasiyetine dayanıyor. Ülke, operasyon hazırlık sürecinde bu konuya ciddi bir mesai ayırdı. Keşif ve araştırma süreçlerinde Ermeni güçlere ait çok sayıda silahlı askeri aracın yerleşim yerlerine, bahçe, ahır ve tarlalara konuşlandırıldığı fark edildi. Bu tabii ki rastgele bir tercih değildi. Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın bu noktalara yönelik planladığı harekatları sınırlamak, herhangi bir adım atılırsa da uluslararası kamuoyuna Azerbaycan sivillere saldırıyor provokasyonu yapmak için bu konuyu ciddi bir koza dönüştürdü. Silah ve mühimmat depolarını da sivillerin yoğun biçimde yaşadığı yerlere taşımayı seçtiler. Bu aslında oldukça net bir planın da dışa vurumu diyebiliriz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise tüm bu sürecin farkında olduklarını ve cerrahi denilebilecek bir titizlikle operasyonun yürütüldüğünü duyurdu. Azerbaycan'ın sivil hassasiyeti sadece burada da karşımıza çıkmıyor. Karabağ'daki sivillerin tahliyesi için Laçın yolu ve diğer yönlere insani koridorlar oluşturuldu. Bu koridorlara bekleme alanları ve güvenlik noktaları da inşa edildi. Yani Azerbaycan, anti-terör operasyonunun hiçbir sivile zarar vermemesi için atılabilecek tüm adımları hızlıca atıyordu. Karabağ'da bulunan işgalci güçler ve sözde yönetim sonuna kadar buradayız, burayı savunacağız dese de sivil halkın onlarla aynı görüşü paylaşmadığı gerçekliği çok net biçimde fark edilir durumda. Çünkü sivillerin açılan koridorları kullanmaya ve geçiş güzergahlarına doğru hareket ettiğine dair görüntüler özellikle Telegram kanalları üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkililerinin bölgeye giden gazetecilere de operasyona dair edinimleri şeffaf biçimde ilettiğini söyleyebiliriz. Hatta Ermeni güçlerinin sivilleri kullanmaya ve operasyonu onlar lehine çevirebilecek bir parça yapmaya yönelik çabalarını oldukça net biçimde gösteren bir videoda Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Burada TB2'lerin yakaladığı bir görüntü söz konusu. Videoda ayrılıkçı Ermenilere ait silahlı bir araç görünüyor. Koordinatlar net. Hedef açık ancak tam ateş açılacağı sırada sivil birimler fark ediliyor ve ateş emri iptal ediliyor. Yani Azerbaycan'ın sivillere yönelik hassasiyeti operasyonun başından itibaren güçlü bir biçimde devam etti. Şimdi de girişte bahsettiğimiz Ermeni zayiatına dair farklı bir detayı konuşalım. 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini söylemiştik. Bu da Karabağ'da güvenliği sağlamak adına oldukça önemli bir adım konumunda. Zira Ermeni güçleri bu elektronik harp istasyonlarıyla sivil araçlar başta olmak üzere çok sayıda sinyal bozma ve değiştirme faaliyeti de yürütüyor. Yani bu noktaların vurulması da lojistik başta olmak üzere çok sayıda konuda ciddi bir fayda sağlamış oldu. Azerbaycan'ın tam 3 kez tekrarladığı silahlı Ermeni milislere silah bırakın çağrısının 3.'de karşılık bulması da bu adımların güçlü biçimde atılması neticesinde gerçekleşti. Laçın, Ağdam ve Şuşa hattında kalan Hankendi'de yoğun biçimde mevzilenme yoluna giden işgal güçleri de facto yapıyı da burada kurmak istemişti. Peki ateşkes sonrasında neler olacak? Öncelikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı güçleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve askeri karakolları terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermeni silahlı güçleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor. Bununla beraber de tüm silah, mühimmat ve ağır ekipmanlar teslim ediliyor. Tüm bu süreçlerde tabii Rus barış gücüyle koordineli biçimde yürütülecek. Bu süreçte de Azerbaycan anti-terör operasyonunu dondurmuş olacak. Ancak Azerbaycan'a ait tüm silahlı güçler orada olmaya devam edecek çünkü süreci takip etmeleri ve herhangi bir aksi durumda müdahale etmeleri gerekebilir. Yani 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra yeniden kaybettiğini, yenildiğini kabul etmiş oldu. Bu doğrultuda da operasyonun tam 24 saatte başarıya ulaştığını söyleyebiliyoruz. Bu gerçekten ideal sayılabilecek bir süre.
Peki bu sürece dair en çok merak edilen sorulardan birini sorup cevaplasak nasıl olur? İran ve Amerika Birleşik Devletleri hamle yapabilir miydi? Neden yapamadı? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Fransa hamiliğindeki Avrupa Birliği ve İran'ın gelinen noktada Türkiye ve Azerbaycan'ı karşısına alması konjonktürel olarak çok da mümkün görünmüyordu. Zira son Birleşmiş Milletler Zirvesi de dahil olmak üzere çok sayıda noktada Türkiye ile işbirliğini geliştirmek isteyen ülkeleri ve bunların Türkiye-Azerbaycan yakınına dair farkındalığını gözlemleyebiliyoruz. Gelin İran'a bir parantez açalım. Zengezur koridorundan dolayı bir takım olumsuz açıklamalar yapıyor olsalar da hamle yapacak bir durumda olmadıklarını söyleyebiliriz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 2020'deki 2. Karabağ Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmiyor görüntüsü çizse dahi askeri bir hamle yapabilecek durumda değil. İran'ın bölgeye yönelik ufacık bir kuvvet kullanması durumunda karşısında Türkiye'yi bulacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin direkt olarak savaşa dahil olacağı kesin. Bu da İran'ın hiç istemeyeceği bir durum olarak karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise bölgeyle ciddi biçimde ilgilenmediğini söyleyebiliriz. 2. Karabağ Savaşı da Donald Trump'ın başkanlığı döneminde yaşanmıştı. Blinken her ne kadar açıklamalar yaparak Karabağ'a özel statü verilmesini dillendirse de Amerika Birleşik Devletleri'nin direkt olarak Azerbaycan ve Türkiye'yi karşısına alması mümkün görünmüyordu. Aynı şekilde Fransa, içerideki Ermeni diasporasını biraz rahatlatmak için onlara yakın açıklamalar yapsa da Azerbaycan doğalgazına olan ihtiyacı ve Türkiye ile olan ilişkiler nedeniyle net bir adım atmaktan ciddi bir hassasiyetle kaçındı. Yani kısacası Ermenistan, ben bu işe girişeyim mutlaka birileri destek olur düşüncesiyle attığı adımlara bir karşılık alamadı. Bu da teslim olmalarının önünü açan en önemli detay olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. 21 Eylül 2023 tarihinde Yevlax'ta yapılacak toplantıda gayet yüksek bir öneme sahip. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresi'nin teklifine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına bağlı olarak yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere burada toplanılacağı duyuruldu. Bu arada diğer içeriklerimizde yoğun biçimde bahsetsek de sadece bu içeriği gören takipçilerimiz için operasyonun başlama sürecine de değinmek istiyorum. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla anti-terör operasyonu başlatıldığını resmen duyurmuştu. Bu aslında oldukça uzun zamanda gerçekleşen Ermenistan kaynaklı provokasyonlara bir cevap olarak nitelendirilebilir. Bunun nedenini konuşacak olursak, üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması gerekliliği üzerinde duruluyor. Burada vurgu 2020 ve 2021'de yapılan anlaşmalara dayandırılıyor. Bu anlaşmalarda Ermenistan'ın uyması gereken kurallar net biçimde belirlenmişti. Ancak Ermeni tarafı kurallara, konuşulanlara uymaktan oldukça uzak. Burada birincil ihlal, silahlı işgalci Ermeni kuvvetlerinin çekilme ve silahsızlaşma vaatlerini yerine getirmemesi üzerinden karşımıza çıkıyor. Askeri altyapıların etkisizleşmesi de mütabakat metninin tamamında olmasına rağmen asla uyulmayan bir kural konumunda. Ermenistan, tutmakla yükümlü olduğu sözleri tutmamasının dışında Karabağ bölgesinde çok sayıda provokasyonla gerçekleştiriyordu. Yani Azerbaycan'ın müdahalesi artık kaçınılmaz bir hal almıştı. Özetle Azerbaycan'ın başlattığı operasyonun kısa sürede sonuç vermesi artık Azerbaycan-Ermenistan arasındaki dengenin Azerbaycan lehine net biçimde değiştiğini ve bu konuda haklı tarafın hakkını daha yüksek sesle ve daha hızlı biçimde alabileceğini gördük. Sürece dair tüm detayları takip etmeye devam edeceğiz. Gazete Haber Merkezi yeni içerikler için hazır. Siz de devamı için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada diğer içeriklerimizde yoğun biçimde bahsetsek de sadece bu içeriği gören takipçilerimiz için operasyonun başlama sürecine de değinmek istiyorum.